kesinlikle reklam değildi. Değil mi Aykut? Yok. Aynen, tıraş olmaya geldi. Tıraş parasını verin. Aynen. Geri gideceğiz. Türk usulü. Gerekirse bazen 2 defa yapıyorum ama yine bende hiç değişmiyor fiyat. Evet. Hep aynı fiyat alıyorum. Eğer bir hafta daha bekleseydim 80'li yılların Macar futbolcuları gibi dolaşacaktım. Yemin, ortalama bir dükkan açmanın maliyeti nedir? Şimdi sana sormayı unuttum. Sen nerede tıraş oluyorsun? Yemeklerimizi çok seviyorlar. Bizi çok seviyorlar. Dizilerimizi çok seviyorlar. Evet. Uzun zamandır benim kafa böyle bir tıraş görmemişti. Aykut merhaba. Nasılsın? 5 yıldır burada esnaflık yapıyorsun. İlk önce Köstence'deydin. Sonra buraya geldin. Hem tıraş olacağız sana hem de senin hikayeni dinleyeceğiz. Başlayalım o zaman. Ben Ankara'lıyım kardeşim. 33 yaşındayım. Yaklaşık 14 yaşından beri erkek kuaförüyüm. Ortaokul bittikten sonra direkt bu mesleğe başladım. Sonra birkaç yurt dışı maceram oldu. Başka ülkelere gittim. Kazakistan, Kuzey Irak, Kıbrıs. Olmadı, tekrar Türkiye'ye döndüm. Aslında bitirmiştim yurt dışı hikayemi. İstemiyordum dışarı gitmek. Başka bir işte çalışıyordum. Sonra bir arkadaş aradı. Romanya'da iş vardı, gelir misin? Dedim şartlar ne falan, böyle konuştuk. Konuştuk, anlaştık. Sonra Romanya'ya geldim. İlk olarak Köstence'ye geldim. 3 yıl orada. Sonra Bükreş'e dükkan açtık. 5 yıl oldu. Buradayım. Türkiye'deki hayatla Romanya'daki hayatı karşılaştırdığında genel itibariyle nasıl görüyorsun? Romanya'yı bilmeyen insanlar aslında burayı görüyorlar, biraz daha böyle Çingenelerin olduğu, Romenlerin olduğu bir yer olarak düşünüyorlar aslında ama bence öyle değil. Yani alım gücü güzel, insanlar mutlu. Bir şey yapmak istediğin zaman burada bence daha kolay yapabiliyorsun yani. Ortalama bir dükkan açmanın maliyeti nedir? Ne kadar lüks istediğine bağlı bence. Bu tarzda bir yer açmak istediğin gibi söyleyeyim ben sana. Burası 20 bine falan var. 20.000 euro. Evet. Çoğu malzemeyi zaten Türkiye'den getirdim. Koltuklar, tezgahlar. Ana malzemeleri Türkiye'den getirdim. Şimdi burası kira. Evet. Kirayı da öğrenebiliriz mesela. Tabii. Buranın kirası 700 euro. Konum olarak bence iyi çünkü hemen önünden tramvaya geçiyor. Biraz aşağıdan metro var. 1 dakika mesafede alışveriş merkezi var. Buranın büyük alışveriş merkezlerinden bir tanesi Megamall. Sektör 2 burası. Evet. Peki Rumen müşterilerle Türk müşterileri karşılaştırdığında ne gibi farklar var ya da onların istekleri nasıl? Yani bizim Türk müşterilerimiz biraz daha istekleri fazla oluyor. Çünkü biz bu işte meslek konusunda Türkiye'de iyi olduğumuz için hani beklenti biraz daha yüksek oluyor Türklerden. Ama Romenlerde mesela işte bu bizim yaptığımız bu ağdadır işte kulak yakmadır, ateşte falan filan. Bunları bilmeyenler bile var yani. Kulağını yakarken video çeken, fotoğraf çekenler bile oluyor. Yani. Onlar daha mutlu oluyorlar böyle bilmedikleri için onlara yapmadık. Şimdi hemen burada bir araya gireyim. Romanya'da arkadaşlar hani bizde böyle küçüklükten, çıraklıktan berber olmaya başlarsın. Kalfalık, ustalık gider. Romanya'da ise kurslar var. 3 ayda berber olabiliyorsunuz. Romanya'da özellikle küçük yerlere gittiğinizde ustura kullanmasını bilmeyen berberler dahi çok görürsünüz. Yani saç kesmeye bu yan bölümlerden direkt makinayla başlarlar. Sadece tarağı üstte kullanırlar. Bizdeki gibi çekirdekten yetişmiyorlar. Evet, Türk berberlerine ya da sana gelen portföy nasıl? Roman müşterim benim daha çok oldu. Şöyle söyleyeyim. Onlar da sen de söylediğin gibi yani burada biraz kısa sürede berber oluyorlar. Kuaför oluyorlar. Böyle Evet. 2-3 aylık bir süre içinde. Yani işi çok öğrenmiyorlar. Çok iyi bilmiyorlar aslında yani. O yüzden dolayı bize geldiği zaman, Türk bir berbere gittiği zaman ya da şey yaptığı zaman orada kalıyorlar yani. Kolay kolay değiştirmiyorlar. Evet. Biz de biliyorsun meslek konusunda Türkler aşçılık olsun, berberlik olsun. Çoğu işte iyi olduğumuz için bizler kolay kolay vazgeçmiyorlar yani. Köstence'de malum ilk geldiğin için dili bilmiyorlar. Evet. Dil sorununu nasıl atlattın? Nasıl öğrendin? Mutlaka gelecek olan kişiler de vardır. Hani ilk etapta akıllarına takılan soru bu olacaktır. Bununla ilgili de bilgi verir misin? Tabii. Yani dil sorunu bildiğin gibi yani dünyanın neresine gidersen git illaki bir zorluk yaşıyorsun yani. Burada Romenlerde aslında herkes, çoğu insan yani %70, %80 İngilizce biliyorlar. Doğru. Bende de Doğru. İngilizce yok. İngilizce bilmiyorum fazla.
O yüzden dolayı dile daha çok böyle merak sardım çünkü öğrenmem gerektiğini biliyordum. Orada da patronumuzun bir tane kızı vardı. O da sürekli kuaförde böyle duruyordu bizimle birlikte. Ona soruyordum işte saç ne demek, sakal ne demek, işte bu ne demek falan. Sonra yazıyordum bunları ben. Evet. Biraz böyle çaba gösterdim yani öğrenmek için. Sonra tabii bildiğin gibi işte konuşa biraz daha şey yapıyorsun. Türk berberinin kesme tarzıyla Rumen berberinin kesme tarzı arasında Farklı. ne gibi farkları var? Yani onlar biraz daha böyle makası az kullanıyorlar. Daha az makas. Mecbur kalmadıkça neredeyse kullanmak istemiyorlar. Daha Evet. çok böyle makineyle kullanıyorlar. Dalarımız eski zamanlarda böyle makine tıraşı çok fazla olmadığı için Evet. makas bizde biraz daha ön planda yani. Ama onlarda değil. Çok fazla yıkama yapmıyorlar. Evet. Çoğu Roman kuaföründe, Roman berberinde. Lavabo yok. Evet. Hatta bunu gördükleri zaman şaşırıyorlar yani. Evet. Nasıl yapacağım, geri mi yapacağım diyorlar. Bilmiyorum yani. Aynen. Arkadaşlar, ustura kullanımı çok az. Lavabo kültürü yok. Ayrı bir lavabo var. Onlar da saçını yıkıyorlar. Onun resmini de hemen koyalım. Bizde genelde AVM'lerde bulunur bu. Ayrıca Sira'da, kaş alımı vesaire onlar da yok. Bulmak çok zor. Onun için ayrı bir yere gitmeniz lazım. Genelde burada kadın kuaförler yapıyor. İşte randevu alıyorsunuz ve o şekilde halledebiliyorsunuz. Değil mi Aynen? Aynen. Türkiye'deki gibi gidip mesela saç, sakal, sirada, yüz temizleme, kaş alımı bir seferde gidip her şeyi bir seferde halletmek Romanya'da imkansız yani. Şimdi sana sormayı unuttum. Sen nerede tıraş oluyorsun? Güzel soru. Tam karşımda bir tane Roman kuaför arkadaşlar var. Ben orada tıraş oluyorum. Oradaki arkadaş da bende tıraş oluyor. O da bana geliyor. Değişmeli. Aynen. Abi ücretler ne kadar? Bükreş'te. Bükreş genelinde. İşte. Değişiyor aslında yani. Tabii gittiğin mekana göre değişir. Evet. Mekana göre değişiyor. Mesela burada tam karşımda benim o tıraş olduğum yer bahsetmiştim. Orada saç sakal 100'de kesiyorlar. Evet. Ben de saç sakal 130'dayım. Saçları 80'de, saç sakal 130'dayım. Tamam. Ama mesela onlarda fark ediyor. Saçını yıkatırsan farklı, yıkatmazsan Tabii. farklı. Onlar farklı oluyor. Ama ben Türk usulü gerekirse bazen 2 defa yapıyorum ama yine bende hiç değişmiyor. Evet. Hep aynı fiyat alıyorum. Biraz ileride var 40 liraya saç kesiyor. Başka bir yerde 50 liraya kesiyor, 40 liraya kesiyor. Yani işinde iyiysen Tabii. veriyorlar yani. 80 lira aslında Romanya için, Bükreş için çok az bir para değil. Kesinlikle değil. Şimdi şu arada gidiyorum ben. Yani normal ara sokakta bir yere giderseniz, sıradan bir berbere giderseniz 35 liradan başlıyor. Alışveriş merkezlerine giderseniz de saç kesimi 100 lira civarında oluyor. İşte saç sakal 125 lira falan oluyor. Kulüj'de yine arkadaşımız Kulüj'de tıraş oluyor. O da işte 100-120 lira dedi saç sakal kesimi. Yani fiyatlar Romanya genelinde bu şekilde. Türkiye'den geldim, farklı bir ülkeye geldim. Tamam farklı ülkelerde de çalıştım. Ama Romanya genelinde adapte olman nasıl oldu? Çok kolay. Çok kolay diyorsun. Çok yakınlar bize. Yemeklerimizi çok seviyorlar. Bizi çok seviyorlar. Dizilerimizi çok seviyorlar. Evet. Dizilerimizi izliyorlar. Oradan dolayı hiç bilmeyen birkaç tane Türkçe kelime biliyor yani. Benim Roman müşterilerimin çoğu içeri girip selamünaleyküm falan diyor. Oo, Gerçekten. vay, çok iyi. Bize karşı yaklaşımları çok iyi yani. Ben duyuyorum mesela bazı arkadaşlardan, Almanya'daki oradan gelen arkadaşlardan falan. Onların biraz ırkçı olduklarını, böyle sevmediklerini falan söylüyorlar. Evet. Yani bir şey istediğin zaman yardımcı olmadıklarını falan söylüyorlar. Ama burada böyle bir şey kesinlikle yaşamadım. Ben 5 yıldır buradayım. Evet. Bir ırkçılık ya da böyle sen Türksün ya da sen niye geldin buraya, hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Evet. Adapte olmam da o yüzden zor olmadı yani. Mutluyum burada. Güzel. Şimdi abi senin ten rengin de kaldı, benim ten Evet. rengim de kaldı. Rumen olmadığımız Evet. çok belli. Hani ben de 7 yıldır, 8 yıldır buradayım. Ben de herhangi böyle ırkçılıkla karşılaşmadım. Rumenler de zaten hani işçi bir toplum olduğu için, Evet. sürekli kendileri de yurt dışında çalıştığı için bu durumu biliyorlar, ırkçı bir yaklaşım Evet. sergilemiyorlar. 90'larda falan Romenler Türkiye'ye gidip çalışıyorlarmış. İstanbul'da falan çok Romen yani. O zamanlar onlar gidiyormuş İstanbul'a.
Evet. Sonra Avrupa Birliği'ne girdikten sonra tabii biliyorsun ekonomileri biraz daha düzeldikten sonra Türkler buraya gelmeye başlamışlar. O yüzden hani daha öncesinde kendileri de gidip Avrupa'da ya da Türkiye'de çalıştıkları için o yüzden yabancılara karşı bir şeyleri yok yani. Evet. Hem o zorluğu biliyorlar. Evet. Hem de yapılarında da yok ya. Yok, Rumenler yok. gerçekten hani sakin, Aynen. kavgacı olmayan insanlar. Mesela ben Anlaşması çok kolay. 5 yıldır ben hiç kavga görmedim. Hiç Doğru. görmedim. Ve Bükreş gibi bir yerdesin yine de. 2 yıldır Bükreş'teyim. Ondan Evet. öncesinde gösterdim. Hiç kavga görmedim. Peki Rumen yemekleriyle aran nasıl? Bu biraz kanayan yaramız maalesef ama hani biz genelde Evet. kendi yemeklerimizi tercih ediyoruz. Türk yemeği yiyen başka yemeği. Aynen zor. Kolay. Evet. Bilmediğim şeyleri fazla denemeyi sevmiyorum. Ha yedim ama çok değil yani açıkçası. Peki alım gücüyle karşılaştırdığında Türkiye'yi, sen bir esnafsın, devamlı para alışverişi de yapıyorsun, yanına giren müşteri de belli. Türkiye ile alım gücünü karşılaştırdığında burası nasıl? Alım gücü oldu. Burası çok iyi. Değil mi? Çok fark ediyor aslında. Yani Türkiye'yi çok seviyorum gerçekten yani. Ülkemiz Bizim çok güzel bir ülkemiz var ama son yıllarda bildiğiniz gibi alım gücü çok zorlaştı yani. Evet. Bir hayal oldu neredeyse yani. Normal çalışarak bir ev almak, araba almak gerçekten şu an çok zor. Ama burada yani tamam lüks bir araba alamıyorsun belki ama 2 ay çalıştığın parayla bir araba alabiliyorsun yani. Tabii. Yani şimdi bir de o sokak röportajlarındaki gibi abartmayın işte 3 gün çalışıp iPhone 16 aldım. O kadar da değil. Romanya standartlarında değil. Evet, kesinlikle haklısın. Ama iyi yani böyle bir şeylere kolay ulaşabiliyorsun biraz daha yani. Stres yapmadan, Yok. kafanı yormadan kesinlikle dediğin gibi 2 ayda çok rahat ayağını yerden kesecek bir araba alabiliyorsun. Onun da videosu zaten yayınlanacak. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ya benim çok arkadaşım, 3-4 tane arkadaşım buradan önce Romanya'da çalışıp sonra Almanya'ya giden oldu. İşte oralara gidenler oldu. Çoğu geri döndüler çünkü orada daha böyle sistematik böyle robot gibi yaşadıklarını böyle şey olduklarını söylediler. Ama Romanya bence yaşanılacak bir yer yani. Evet. Ya özellikle kendi işiniz varsa bu çok daha güzel. Tamam, kendine göre stresi olabilir. Değil mi? Sadece kuaför alanında düşünmemek lazım. Restoran açsanız ona keza. Ya eğer bir mesleğin varsa Romanya'da güzel para kazanırsın. Tabii. Meslek grupları tamam burada da Romenlerde de var yapanlar ama bunların da iyileri hep dışarıda var. Almanya'ya gidiyorlar. Kesinlikle öyle. Dediğim gibi bir meslek sahibiysen, işinde iyiysen berber olur. Senin dediğin gibi lokanta üzerine olur, yemek üzerine ya da atıyorum bir işte boyacıdır, işte fayansçıdır. Evet. Her meslekte burada para kazanılabilir yani. Araba yine, araba tamiri olur. Aa, Kesinlikle, çok ihtiyaç olan meslek dallarından bir tanesi. kesinlikle aç kalmazsınız. Kalifiye elemanlar Romanya'da genelde Almanya'ya gittikleri için daha fazla kazandıkları için ve herhangi bir vize prosedürü olmadığı için burada Romanya'da kalifiyeli insana ihtiyaç çok fazla ve çok fazla da olmadığı için buraya gelenler gerçekten güzel paralar kazanıyor. Biliyorsunuz bizim Türkiye'de çocukluktan aileler çocuğunu verirler. Yani büyük ihtimal sen de öyle başladın. 14 yaşında Evet, 14 yaşında başladım. 14 yaşında başladın. Şu an ustasın, tek başına çalışıyorsun. Romanya'da bu kültür var mı? Yok maalesef. İstedim ben de böyle birini alayım, hem yetiştireyim hem para kazansın istedim ama yok. Hatta bir gün bir tane bir çocuk gelmişti. 11-12 yaşlarında Türk. Geldi, tıraş oldu. İsmi Yusuf'tu. Yusuf dedim, ne yapıyorsun abicim? Okuyor musun dedim. Okuyorum abi. Dedim boş zamanlarında gel sana burada dedim meslek öğretelim. Evet. Hem dedim para kazanırsın, bak dedim istediğin zaman tıraş da olursun dedim. Sonra bir daha gelmedik şuna. Siz neden geldiniz Murat Bükreş'e? Gezmeye mi yoksa bir işiniz mi Abi var? biz hem gezmeye geldik hem de Amerikan konsolosluğunda arkadaşım turist vizesine başvuracak. Hem gelmişken bu tarz bir video çekmeyi istiyorum. Beni nasıl buldunuz? Seni tamamen aynen zaten saçı gördüm sabah trenden indik koşar adım buraya geldik. Bir esnafla bir video çekme düşüncem vardı.
Bükreş'te bunun için tam merkezi, başkent olduğu için hayat daha farklı. Bunu da en iyi kim bilir? Esnaf bilir. Berber. Seni bulduk, işte seninle iletişime geçtik hemen. Sana bu şekilde ulaştık. Seninle tanışmış olduk bu vesileyle. Güzel oldu gerçekten. Aynen, çok teşekkür ederiz. Kapını açtın bize de. Eğer Bükreş'e yolunuz düşerse, Bükreş'te yaşıyorsanız sizleri de bekleriz buraya. Kesinlikle reklam değil de. Değil mi Aykut? Yok. Aynen, tıraş olmaya geldik. Tıraş parasını verip aynen geri gideceğiz. Eğer yolunuz düşerse, tıraş olmasanız bile bir çaya kahveye Her zaman bekliyorum. aynen Herkes açık. gelebilirsiniz. Eğer gelen olursa Bükreş'e mesela yabancı ülkelerden de gelen Türk arkadaşlarımız oluyor. Evet. Romanya'da işi olup ya da gezmeye gelenler. Google'da falan Türk berberi aradığı zaman şu an en üstte ben çıkıyorum. Kolaylıkla bulabilirler yani aslında. Abi senin Instagram hesabını da eklerim zaten. Oradan da seninle iletişime geçebilirler. Haftanın kaç günü çalışıyorsun? Saat kaçtan kaça? 6 gün kesinlikle açık zaten. Sabah 10, akşam 9. Evet. Pazar günleri de sadece işim olduğu zaman kapatıyorum. İşim olmadığı zaman yine geliyorum böyle saat 12'de. 12 ile 6 arası falan. Rumen bir berberde tıraş oldum. Eğer bir hafta daha bekleseydim 80'li yılların Macar futbolcuları gibi dolaşacaktım. Yeminle tuttunuz mu bilmiyorum. Kesimden önce de evet. Hem burası çok uzundu, burası orantısız bir saç. Yani sağa yatırıyorum olmuyor. Bir de dalgalı sola ya, yatırıyorum kıvrılıyor. olmuyor. Seni bulmamız çok iyi oldu artık. Artık bir daha ne zaman geliriz bilmiyorum ama 6 ayda bir gelsek Bükreş'e. Bir toparlansa. Kurtarırız ya. Berbere kestirdi. Abi nasıl kestiyse normalde benim saçım bak bu şekilde dalgalıdır. Ondan sonra saç dalgalı durmuyor ya. Hani ne Saçını oldu bilmiyorum. düzleştirdi. Aynen, saçını İstemeden. keratin sürsem bu kadar olmaz yani. Saçın yapısı değişti. Dalgalı duruyor, makine kullanıyorum. Ya bir de şey önemli. Ayarsız. Mesela ilk geldiğim çok uzundu. Evet. Ve istediğim model iyi ki kesmemişiz. Hı hı. Senin istediğin gibi. Vallahi sakalı devam ettirmemeyi düşünüyorum. Çünkü beyazlar çoğaldığı için beyaz gördüğün zaman biraz böyle şey yapıyor. Moralim bozuluyor. O yüzden bir model arıyordum. Ama bu modeli de daha önce kullandığım için yine bu modele döndük. Ellerine sağlık. Yalım. Bulup. Evet Murat. Nasıl kardeşim? Var mı? Gözüne takılan. Abi ellerine sağlık. Gerçekten beklentimin üzerinde oldu. Eyvallah. Gerçekten hakkını verdim. Uzun zamandır benim kafa böyle bir tıraş görmemişti. Romanya Bükreş'te Türk berber deneyimi yaşamak istiyorsanız adres belli. Aykut'un kapısı her zaman sizlere açık. Türkiye'deki berberinde tıraş oluyormuş gibi hissetmek isteyen bütün misafirlerimizi beklerim. Romanya Bükreş'te Türk berber deneyimi kazanmak istiyorsanız kazanmak nedir Yaşamak. abi? Aynen. Türk berber Aynen. deneyimi Aynen. yaşamak istiyorsanız Kesinlikle Türkiye'de tıraş olmak Takıldığın zaman devam o da ediyor. bozdu. O Aynen. da bozdu. az önce iyiydi bak. Onu alamazsın.